Hepinize yeniden merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır burma baklava tarifiyle geldim. Burma baklava nasıl yapılır? Elimden geldiğince bütün ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştım. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Baklavanın hamuru için öncelikle yoğurma kasesinin içerisine 2 adet yumurta, 1,5 bardak su, 1 yemek kaşığı limon suyu yerine 1 yemek kaşığı sirke de ekleyebilirsiniz. Eğer her ikisi de yoksa 1 çay kaşığı limon tuzu ekleyebilirsiniz. Ve daha sonra 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip çırpma teliyle iyice karıştırıyorum. Bütün malzemeleri ekleyip karıştırdıktan sonra azar azar unu ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Ben hamur için toplamda 5 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine, markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrollü ekleyelim. Baklava hamurunun ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur olması gerekiyor. Yoğurma kasesinin içerisine biraz toparladıktan sonra masanın üzerine alıyorum ve biraz un serptikten sonra yaklaşık 5 dakikada masanın üzerinde bu şekilde yoğuruyorum. Baklava yaparken güzel bir sonuç alabilmemiz için hamuru iyi bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Yoğurduktan sonra 9 eşit bezeye bölüyorum. 9 eşit beze yaptığım hamurları bolca nişastayı bulayıp avucumun içiyle bastırıyorum. Bolca nişastaya bulayıp üst üste dizdiğim hamurları merdane yardımıyla tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Tatlı tabağı büyüklüğünde açtığım hamurları bir tabağın içerisine alıyorum ve aralarına bolca nişasta döküyorum. Bütün hamurları aynı şekilde açtıktan sonra üzerine bir poşet kapatıp yaklaşık 2 saat kadar dinlendirdim. Benim zamanım olmadığı için 2 saat dinlendirdim. Ama eğer sizin zamanınız varsa daha fazla dinlendirin. Dinlenen hamur daha güzel açılacaktır. 2 saat dinlendirdiğim hamuru bolca nişastayla açmaya başlıyorum. Baklava hamuru açarken mutlaka ama mutlaka kapınızı, pencerenizi kapatmanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde hamur kurur ve büyümez. Hamuru açarken öncelikle bol nişasta döküyorum ve daha sonra gerekmedikçe fazla nişasta serpmiyorum. Siz tam nasıl açtığımı görün diye ben birinci hamuru açarken hiç hızlandırmadım. Baklava açarken elinizden geldiği kadar hızlı bir şekilde açmaya çalışın. Aksi takdirde hamur kurur ve kesinlikle büyümez. Evet, sizin de izlediğiniz gibi sadece 2 saat dinlendirmeme rağmen hamur muhteşem açılıyor.
Özellikle yufka açmakta acemi olan arkadaşlarım kesinlikle yuvarlaklığına, şekline takılmadan elinizden geldiği kadar hızlı bir şekilde açmaya çalışın. Hamur veya baklava yufkası açarken ortasına değil de kenarlarına bastırıp çekerek açalım. Bu hazırladığımız hamurla istediğiniz baklava çeşidini yapabilirsiniz. Evet, size yufkanın ne kadar ince, tül gibi olduğunu şöyle yakından da göstereyim. Gerçekten muhteşem açılıyor. Yufkayı açtıktan sonra iki ucunu karşılıklı olacak bir şekilde katlıyorum ve daha sonra ince oklavam var. Benim bu burma baklavayı yaparken kullandığım oklava, açarken kullandığım oklava değil. Biraz daha ondan ince ve içerisine biraz çekilmiş ceviz ekleyip sizin de gördüğünüz gibi bu şekilde sarıyorum ve sardıktan sonra iki ucunu birleştirip büzüyorum. Daha sonra oklavadan çıkartıp fırın tepsisinin içerisine alıyorum ve daha sonra diğer hamurlarımı açmaya devam ediyorum. Evet, dediğim gibi özellikle baklava yufkası açarken elinizden geldiği kadar hızlı bir şekilde açmaya çalışın. İnanın benim her bir yufkayı açmam bir dakikamı almıyor. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi de biz baklava açarken bizim yufkamızın kenarları kopuyor ve yırtılıyor. İnanın bunun nedeni yavaş açmanız. Eğer elinizden geldiği kadar yufkayı hızlı açmaya çalışırsanız hem daha kolay büyüyecektir hem de o kenarlardaki yırtılmalar olmayacaktır. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Videolarımda tarifleri elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtin. İnanın gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Ben bugün baklavayı cevizli yapıyorum ama tabii ki de sizler isterseniz fıstıklı, fındıklı da yapabilirsiniz. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli.
Evet, sizin de gördüğünüz gibi yufkalar muhteşem açılıyor. Sizler benden detaylı baklava videosu istediniz. O yüzden açma yerlerini baya bir uzattım. Evet, yufkanın ne kadar incecik olduğunu sizler de görüyorsunuz. Evet, bütün hamurları açtıktan sonra şöyle uç kısmından tutup tepsinin büyüklüğünde genişletiyorum. Daha sonra üzerine erittiğim 250 gram tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim ve fırça yardımıyla baklavaların her tarafına gelecek şekilde sürüyorum ve daha sonra dilimlere bölüyorum. Dilimlere böldükten sonra kalan yağı da her tarafına gelecek şekilde sürüyorum ve daha sonra daha önceden ısıttığım 170 derecelik fırında öncelikle yarım saat pişiriyorum ve yarım saat pişirdikten sonra fırının derecesini 140'a düşürüyorum. O şekilde de yarım saat pişiriyorum. Toplamda baklavayı bir saat pişiriyorum. Tabii ki de bu süre benim fırınım için geçerli. Sizler fırınınızın ısısını biliyorsunuz. Ona göre saatini ayarlayabilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim, baklava ne kadar kısık derecede pişerse o kadar güzel ve o kadar çıtır olur. Baklava fırında pişerken ben de bu arada şerbetini hazırlıyorum. Bunun için bir tencerenin içerisine 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ekliyorum ve bir çırpma teliyle şekeri biraz eridikten sonra içerisine birkaç damla limon ekliyorum ve bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını en kısa getiriyorum. Bu şekilde yarım saat kaynatıyorum. Evet, benim fırınımda tam bir saatte istediğim gibi pişti ve fırından çıkar çıkmaz hem şerbet sıcak hem tatlımı sıcak bir şekilde döküyorum. Birçok yorumda hem tatlı sıcak hem şerbet sıcak olunca hamurlaşma olmuyor mu diyorsunuz. Eğer ki baklavanızı çok ince açtıysanız ve çok güzel pişirdiyseniz kesinlikle ama kesinlikle hamurlaşma olmaz. Eğer ki hamuru çok ince açmıyorsanız tatlının ilk sıcağı geçtikten sonra dökün. O şekilde hamurlaşma kesinlikle olmaz. Ama eğer ki çok ince açtıysanız ikisini de sıcak bir şekilde dökün. Kesinlikle ama kesinlikle hamurlaşma olmaz. Benim her gün tepsi tepsi yaptığım bir baklava tarifi. İnanın gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Muhteşem oluyor. Şerbetini döktükten sonra en az 3-4 saat kadar dinlendirin. Benim zamanım olmadığı için 1 saat dinlendirdim ama yine de şerbetini çok güzel çekmişti. Servis yapmadan önce üzerine biraz toz antep fıstığı serptim ve gerçekten hem görüntüsü hem de lezzeti muhteşem oluyor. Evet, şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten muhteşem gözüküyor. Size şöyle yakından da bölüp iç dokusunu göstereceğim. Kesinlikle çıtır çıtır ve asla hamurlaşma yok. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Siz baklavanın güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.